Asya bozkırlarının tarihsel anlatısı, genellikle yerleşik medeniyetlerin çevresinde yaşayan göçebe toplulukların ani ve yıkıcı hareketleriyle şekillenmiştir. Bu topluluklar arasında antik Çin kaynaklarında Yueçi olarak bilinen halk, yalnızca bir göçebe konfederasyonu değil, aynı zamanda Doğu ile Batı arasındaki kültürel, ekonomik ve dini köprülerin mimarı olarak benzersiz bir konuma sahiptir. Milattan önce binli yıllarda Kansu koridorunun kurak otlaklarından çıkan bu halkın yolculuğu, Hun baskısıyla başlayan trajik bir sürgün hikayesinden, Baktriya'da Helenistik mirası devralan ve Hindistan'ın kuzeyine kadar uzanan muazzam bir imparatorluğun, Kuşanların doğuşuna evrilmiştir. Yueçilerin tarih sahnesine çıkışı, Çin'in savaşan devletler dönemine ve Han hanedanlığının ilk yıllarına kadar uzanır. Erken Çin metinlerinde, özellikle Şici ve Hanshu kayıtlarında, Yueçiler, Kansu eyaletinin batı kısımlarında, Dunhuang ile Kilian dağları arasındaki bölgede yaşayan otlak göçebeleri olarak tanımlanır. İsimlerinin Çince karşılığı olan Yueçi, kelime anlamıyla ay halkı veya ay soyu anlamına gelir. Arkeolojik veriler Yueçilerin atalarını M.Ö. 1000 yılına götürmektedir. Yueçilerin ataları Pazırık bölgesinden gelmişlerdi. Pazırık kurganındaki buluntular da Yueçi bağlantılıdır. Pazırık bölgesinde yaşayan Pazırık halkı Yueçilerin atalarıdır. Yueçilerin Kansu bölgesine inmeden önceki ilk yurtları Altay Dağları, Pazırık bölgesidir. Milattan önce 623 yılında Chao Dükü Mu, batı bölgesini ele geçirmiş, burada yaşayan boyları da göç etmek durumunda bırakmıştır. Bu boylar içinde Asiler, Yueçiler, Tokariler ve Sakalar bulunuyordu. Milattan önce 7. yüzyılın sonlarından itibaren bu boyların küçük bir bölümü İli ve Chu Vadisi'nde ikamet etmeye başladı. Milattan önce 420'de bu boylar birliği batıya doğru genişlemiş, Sür Deryası'nın kuzey sahiline yerleşmiştir. Bu göç hareketinden sonra Persler, bu atlı, okçu savaşçı boy birliğine Saka diyeceklerdi. Boyun geride kalan ana bakiyesi ise milattan önce 475 ile 221 yılları arasında Kansu bölgesine yerleşerek Yueçi ismini aldı. Yueçiler Kansu bölgesinde güçlü ve zengin bir konuma sahiplerdi. Çin'in kuzeyinde büyük bir alana hakimlerdi. Milattan önce 3. yüzyılın sonlarında Kansu merkezli olarak Tanrı Dağları'nın kuzeydoğu hattındaki Bozkır kuşağına, Doğu Türkistan'ın Vaha devletlerine, Altayların güneyi ve Batı Moğolistan'a uzanan muazzam bir sahaya hükmediyorlardı. Batılarında göçebe Kangju ve himayelerindeki Saka boyları, kuzeydoğularında Ön Moğol Tunkular ve güneyde Ordos hattında Hunlar ile komşulardı. Yueçiler hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Bundan dolayı sürekli verimli otlakların peşinde, konar göçer bir hayatları vardı. Ordos, kumul bölgelerine sahip oldukları için Çungarya ovalarını da ellerinde tutabiliyorlardı. Çin'in kuzeyinde geniş ve verimli topraklara hükmediyorlardı. Bu topraklar üzerinden ticaret yolları geçmekteydi. Orta Doğu ile Asya'yı birleştiren bu ticaret yollarının kapısını koruyorlardı. Yaşadıkları bölgede bir dağdan yeşim taşı çıkartıyorlardı. Çin ile yeşim taşı ticareti yaparlardı. Kansu bölgesinden göç etmeden önce yeşim taşı ticareti onların ellerindeydi. Ak yeşim taşı o kadar değerliydi ki diskleri 1000 altın parça değerindeydi. 100.000 atlı okçu savaşçısına sahiplerdi. Gelenekleri eski Çin kaynaklarına göre Hunlara benzerdi. Atalar kültüne inanırlardı. 6. ayda at kurban ederlerdi. Yaşadıkları yerlerde ata mabetleri bulunurdu. Ölü gömme geleneklerinde hükümdarın kurganlarının yanında at gömerlerdi. Kurdukları devletlerde hükümdarlarına Yabgu unvanı verirlerdi. Yueçiler ile Hunların bilinen ilk teması Teoman Yabgu dönemindeydi. Bu dönemde Hunlar Ordos bölgesinde yaşıyorlardı. Çin hanedanı Shi Huandi tarafından bu bölgeden kovulup Çin topraklarının kuzeyine göç etmek zorunda kaldılar. Teoman Yabgu önderliğinde Hunlar Çin'in kuzeyine göç ettiler. Bu devirde Yueçiler ve Tunkular hüküm sürüyordu. Buralarda tutunamayan Hunlar daha da kuzeye giderek Moğolistan içlerinde kendilerine bir yer edindiler. Bu tarihsel temas, Yueçiler ile Hunların arasında yıllarca süren bir mücadelenin başlangıcı olacaktı. Mete Han'ın 2 defa Yueçilerin üzerine sefer düzenlemesi,
Yüeçilerin uzun süre yaşadıkları toprakları terk ederek bir göç dalgasına neden olmuştu. Bu göç hareketinin etkileri Orta Doğu, Bakterya ve Hindistan topraklarını geri dönülmez bir şekilde etkiledi.